Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Sizlere bugünkü videomuzda aşçılık nedir, nasıl yapılır, gereksinimleri nelerdir, para kazanılır mı, bunlardan bahsedeceğim. Aşçılık rehberi olacak. Öncelikle eğer videolarımı beğeniyorsan kanalıma abone olup videoyu beğenirsen beni çok mutlu edersin. Son zamanlarda abone miktarımız hiç artmıyor. Videolara gelen beğeniler de çok düşük. E, Beni motive etmiş olursun. Ben de sizlere olabildiğince rehber çekmeye çalışırım diyelim ve konumuza gelelim. Arkadaşlar, konumuz ne? Aşçılık. Aşçılık yapmak için ilk öncelikle nasıl bir set kullanmamız gerekiyor? Hemen ondan bahsedeyim. Arkadaşlar, ilk öncelikle kafalardaki en net soruyu cevaplayalım. Gümüş işlemeli mi, Manos kostüm mü? Arkadaşlar, eğer aşçılığa sıfırdan başlıyorsanız kesinlikle gümüş işlemeli kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem verdiği exp hem de üzerindeki eksi süre olabildiğince işinize yarayacaktır. E, Eksi süre oyunu, yani aşçılığı gelişmiş bir kişi bile gümüş işlemeliye muhtaç bir yerde. Kesinlikle gümüş işlemeliyle başlayın. Benim gibi ileride Guru 40, Guru 50 olduğunuz zaman, şu an Guru 40'ım. 50 veya 60'ta Manos'a geçeceğim bu arada. Ama gümüş işlemeli de envanterimde duracak. Lazım oluyor çünkü. Çünkü tezgahların hepsi aynı pişirme süresini vermiyor. Elimdeki tezgaha göre kostüm takacağım. Onu baştan söyleyeyim. Bence gümüş işlemeliyle başlanmalı. Daha sonra Manos kostüme zaman içerisinde paranız olunca geçersiniz. Gümüş işlemenin fiyatı da uygun. Teti 1,5T bile değil. Müthiş diyelim. Daha sonra takı seti kişinin bütçesine göre değişir. Bence aşçılığı yapabileceğiniz minimum master'iz 1700'dür. 1700'ün altındayken yapmayacağınız anlamına gelmiyor bu. Çünkü üzerinizdeki takı setiyle 1700 olamıyorsanız aşçılık kolay kasılan bir yaşam becerisidir. Yaptıkça masteriziniz artacaktır. 1700'lük ilk hedef olarak görün. Daha sonra 2000'e doğru yol alın. 2000'i de geçmeye çalışın tabii ki. Masteriz arttıkça yaptığınız aşçılıktan gelen ürün miktarı artar. Aynı zamanda alacağınız cadı lezzeti miktarı da artar. Aşçılığı daha hızlı yaparsınız. Toplu üretim var çünkü aşçılıkta. Bunu baştan söyleyelim. Bu taksetinize göre değişir. 1700 ilk hedefiniz, 2000 ikinci hedefiniz. Daha sonrası fantazi 2000, 3000 ne istiyorsanız yapın. Ama gümüş işlemeli kullanmayı ihmal etmeyin. Eksik çok önemli. Takı bu. Ee, Bu dediğim, yani 3 tane Fioramos takıyorum. 3 tane Pironne pili takıyorum. Yeterli şu an benim için. Ama param olursa daha da yükselteceğim tabii ki. Bu takı setini birçok life skill'de kullandığım için, sadece aşçılık değil birçok life skill'de beni öne atacağı için zaman içerisinde yükselecek. Onu da söylemiş bulunalım. Bunun dışında aletimiz var. Manos kepçe. Arkadaşlar, Manos'tan başka kepçe kullanmayacaksınız. Yani doğrudan net olarak söylüyorum. Emir kipiyle oldu ama arkadaşlar çok mantıksız çünkü. Kesinlikle minimum tetini kullanın bunun. Tetinle Pen'in arasındaki tek fark 100 Masters farkı var. Onun dışında aşçılık ek süre ve ağırlık limitini alıyorsunuz zaten. Teti uygun 2,5 diye para değil. Bence minimum tetle başlanır. Zaman içerisinde pen'e dönüştürülür. Ben tetle başlamıştım. Para bulunca pen yaptım. Bunun yanı sıra burada bir pay to win çantamız var. Bunu eğer imkanınız varsa alın. Verdiği bufflar çok güzel. 100 beceri, 20 exp bir süre veriyor. Süre zaten kıymetli bizim için. Bunu da cebinize koyun derim, ama yoksa paranız sıkıntı değil yani. Zorunda da değilsiniz. Olmazsa olmaz mıdır? Benim için değildir. Ee, Kimya taşımız Triad'ın gölgeçi olacak. Üzerinde yaşam exp %30 var çünkü. Bu büyük önem arz ediyor. Yani şunu söyleyeyim baştan. Life skill'de yeniysen şu kafana şunu direkt yaz. Bütün life skill'lerde exp önceliktir. Bunu unutma. Şu anki meta için konuşuyorum. Bundan 2 sene önce böyle değildi. 2000'i geçince zaten hiçbir şey anlam ifade etmediği için 2000'i geçip oyun oynuyorduk. Ama artık 2000'den sonra bir max skill seviyeleri var. Ve bu seviyelere ulaşmak için ya çok güzel takılar takman gerek, çok güzel zırhlar takman gerek, ya da ortalama bir set dizip yaşam puanlarının yüksek olması için levelleri yüksek olması gerek. Ben öncelik olarak exp tercihinde bulunuyorum. Bence siz de böyle bulunun derim. Bunun yanı sıra bir tane kostümümüz var. Kanepe kostüm. Bu da pay to win'dir. Eksi 2 saniye başladık. Exp veriyor. İmkan varsa bunun da alınması taraftarıyım. İndirime girmesini kovalayın. İndirimde bunun toplu paketleri var işte. 500 inci veriyorsun. 2 veya 3 tane kostüm veriyor sana. Onlardan istifade etmeye çalışın. Öncelikli midir? İlk başta değildir. Zaten gümüş işlemini kullanacağınız için süre sıkıntısı çekmeyeceksiniz ilk başta üstün pişirme tezgahıyla. Daha sonra ama kalpiyon tezgahı ve balonos tezgahı kullanmanız gerekebilir. Ona göre de olması büyük avantaj sağlar. Hani üstün pişirme tezgahıyla yaparken olmasa bile Manos kostüm takacaksınız ileride. Guru 50'ye geçtikten sonra. Manos kostüm, Manos aşçılık kostümünde eksi süre yok arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Manos aşçılık yazsam çıkar herhalde. Aynen, bakın penini aldık. Peninde hiçbir eksi süre yok. Doğrudan sıfır süre veriyor.
Ama 400 Master veriyor tabii ki. 400 Master çok güzel. Bize birçok açıdan fayda sağlayacak. Aldığımız ürün miktarını ve yazılı liste miktarını arttıracak. Daha hızlı katkı puanı kasacağız. Daha çok para kasacağız. Ama bunda eksi süre olmadığı için olabildiğince bütün envanterinizdeki diğer itemleri eksi süre almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu da söylemiş bulunalım. Bunun yanı sıra eserlerimiz aşçılık exp eseri olacak. Başta söylediğim gibi exp tercihimdir. Altı veya üstü yok benim gözümde. Varsa kendine göre bir yorumu olan yorumlara iletebilir. İşte yanlıştır, exp tercih edilmemelidir diyen varsa yorumlarda bu konuyu konuşabiliriz. Hani belki bilmediğim bir şey olur. Bana söylemiş bulunursunuz. Beni de ileriye atarsınız. Benim için sıkıntı yok yani. İçindeki kombinasyonumuz bir tane rüzgarın tüy, floranın karışım, renkli ışık taşı ve floranın sır takıyoruz arkadaşlar. Buradan da pişirme esasları diye bir kombinasyon etkisi alıyoruz. Bu kombinasyon etkisi bize eksi 2 saniye, 10 exp, 20 masteriz ve 30 ağırlık veriyor. Tabii ki bunu verdiği kombinasyon etkisinin üstüne taktığımız taşların da etkileri var. 20 ağırlık, 5 masteriz, 3 aşçılık exp de taşlardan alıyoruz. Buradaki eser seti bizi avantajı şu: hem masteriz hem exp hem de eksi süre veriyor. Eksi süre açılıkta büyük bir önem arz ediyor. Çünkü gümüş işlemeli değiştirme vaktimiz gelince her şeyimizi baştan değiştirmeyeceğiz. Eksi süre üzerimizde olacak. Manos'a takıp oradan kaybettiğimiz eksi süreyi buradaki bütün itemlerden kapatmış olacağız. Verdüre'de de var. Verdüre basacağız zaten yaparken de. Bu set bence açlığı yapmak için olabildiğince yeterli bir settir. Başlangıç olarak diyelim. Ben böyle başlamadım. Daha eziktim. Tabii ki benim hesabım sıfır bir hesap olduğu için, sıfırdan başlattığım için ezik bir seviyede de aşçılık yaptım. 1000 Masteriz'de bile aşçılık yaptım. Zaman içerisinde tabii ki bunun faydasını da görmüş bulunduk. Ne oldu? Guru 41 olduk. Şu an Masteriz'imiz 1000'in üzerindedir. 1740 Masteriz'de yapıyoruz. 1700 önemlidir bu arada. 2000'e doğru gideceğim tabii ki. Guru 50 oldu mu? Guru 50'yi geçtim mi? Gümüş işlemiyle Manos'un yerini de alacak. Gümüş işlemeliyi çöpe atmayacağız. Envanterde bulunduracağız. Çünkü tezgah bittiğinde veya alt yemek yaparken exp kasmak için, yani sınırlara, doruklara oynamak için gümüş işlemeli olacak. Keşke pene olsa. Peni pazara atmıyorlar. Basması da biraz zor. Basmasının maliyeti 20T falan. 20T çok büyük bir maliyet değil ama Teti de büyük iş görüyor. Zaten Manos'a geçeceğim için de Teti ile idare ediyorum şu an. Yeterlidir diyelim. Bunun yanı sıra aşçılık yapmak için bir alete daha ihtiyacımız var. Onlar da pişirme tezgahları. Kullanacağımız 3 çeşit pişirme tezgahı var. Biri üstün pişirme tezgahı. Bunu nereden elde ediyoruz? Aşçılıkta teslimat var. Biliyorsunuz ki imparatorluk teslimatı yapıyoruz. Bazı yemekleri üretip imparatorluk sandıklarına dönüştürüyoruz. Bunları da gidiyoruz imparatorluk teslimatına veriyoruz. Bu çok basit. Oradan bize bir nişan veriyor. İmparatorluk teslimat nişanı. Entegre servetlere geliyor. Şöyle göstereyim şuradan. Abi bende 600 tane varmış. Bakın şurada üstün pişirme tezgahı alabiliriz. Hatta alayım şöyle direkt envantere gelsin. Üstün pişirme tezgahı 5000 dayanıklılığı var. Ve üzerindeki 5000 dayanıklılığı sizi aldatmasın. Hele ki 1700'ü geçtikten sonra çok sağlam bir şekilde şey oluyor. Bir tezgah bayağı uzun süre gidiyor. Çünkü toplu üretiyorsunuz. İşte burada aşçılık, kimyada da aşçılıkta da bir bar doluyor ya, üretim barı. Bir oluyor 40 tane birden ürün veriyor ama da, tezgahtan 40 dayanıklılık almıyor. Yani normalde bir dayanıklılık alıyor. 10 dayanıklılık alması gerekirken 1 dayanıklılık alıyor. Yani 5000 dayanıklılığı olan bir tezgahla ortalama 10.000, 15.000 üretim yapabiliyorsunuz. Bu açıdan tezgah sorunu çekmezsiniz. Ama çekerseniz üstün pişirme tezgahıyla elinizde olmazsa pazardan sabah ışığı pişirme tezgahı, kalpiyon pişirme tezgahına sipariş atabilirsiniz. O arada da Balenos geleneksel pişirme tezgahı kullanabilirsiniz. Bu tezgah şurada bir NPC satıyor arkadaşlar. Malzeme satıcısı da satılıyor. Buradan Barinos pişirme tezgahını alabilirsiniz. Neredeydi? Pardon, burada değildi. Özür diliyorum. Zaten yanındaydık NPC'nin. Hanın içerisinde aşçılık NPC'si var arkadaşlar. Bakın, David Finto. Burada zaten aşçılık için kullanacağımız birçok malzemeyi, birçok tarifte bunları kullanıyoruz. Burada Barinos pişirme tezgahımız da var. 15K fiyatı bedava. Bunu benim verdiğim kombinasyonla, bu setle Barinos pişirme tezgahını kullanırsanız 500 dayanıklılığı var. Eksi süre çok fazla olduğu için minimum sürede aşçılık yapabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Sadece 500 dayanıklılığı olduğu için sürekli tezgah satın alıp, yani eve 20 tane 30 tane tezgah dolduruyorsunuz. Onları yok ediyorsunuz birden. Sürekli bir iş yükü ortaya çıkartıyor. Ama hiç yoktan iyidir ve ücretsizdir. Bunu da ihmal etmeyin. Aynı zamanda şöyle bir olayımız daha var. Elimizdeki üstün pişirme tezgahlarını
tamir aletine dönüştürebiliyoruz. O da bakın şurada hancı var. İsilin Bartali. Bununla etkileşime giriyoruz. Takas E var. E'ye basıyoruz. Üstün pişirme tezgahını tamir aletine dönüştürüyoruz. Bu tamir aleti şu şekilde geliyor. Üzerinde zaten yazıyor. Hangi NPC'lerden bunu takaslayabiliyoruz. İşte Heydel'de, Karpion'da, Altunova'da birçok NPC'de varmış. Oraya gidip bunları tamir aleti yapıyoruz. Bir tezgah ama elinizde olması gerek. Dayanıklılığı bitmiş olsa bile elinizde bir tezgah olacak. Çünkü o tezgahı sürekli tamir ediyorsunuz. Şuraya tezgahı kuruyoruz arkadaşlar. F5'e bastığınız zaman şundan bir tane gidip 5000 dayanıklılığı yenilenmiş oluyor. Tabi tezgahın dayanıklılığının bittiğinden emin olun. Çünkü sizin tezgahınızın 3000 dayanıklılığı varsa basınca 5000'e sabitler yani doldurur ama bir tane gider. Yine yani zarar edersiniz. Tezgahın dayanıklılığının bittiğinden emin olun. Bunu da ifade etmiş bulunalım. Bunun dışında aşçılıkla alakalı vermem gereken önemli bilgilerden birisi de şu. Arkadaşlar aşçılık yaparken bize bolca cadı lezzeti geliyor. Şöyle. Bu cadı lezzeti kesinlikle masterizine üzerindeki masterize oranla geliyor. Çünkü siz aşçılık yaparken toplu aşçılık yapmak diye bir şey var. Şöyle hemen bir tarif yapayım ben. O tarifi sizlere olayı anlatayım güzelce. Şöyle işlemimize başlayalım. Peynir graten yapacağım arkadaşlar. Peynir graten balonos yemeğinin altı. Ben balonos yemeği üretiyorum. Onunla da deniz mahsulü kron yemeği üreteceğim. Ve başlattığım zaman şimdi farkı anlatacağım size. Şuradaki pencereyi şöyle bir açalım güzelce. Şu an 1740 masterizle aşçılık yapıyorum arkadaşlar. Bakın yemekleri 40, 30, 40. Yanına mavileri geliyor. Bakın mavilerden de toplu toplu geliyor. Bak, çok fazla toplu üretiyor fark ettiyseniz. Yani hatta çok fazla demeyeyim. Daha tekli görmedik hala bakın. Daha tekli bir üretim yok. Şu an bir tane tekli geldi. İkinci tekli geldi. Yine başladı toplu üretmeye. Gerçekten aşçılıkta 1700'ü geçtikten sonra toplu üretim çok ciddi artıyor arkadaşlar. Şunu da açalım bakın. Şunu açmamışım. Çok ciddi artıyor. 1700'ü gördükten sonra bakın sürekli toplu toplu üretiyorsunuz. Ve üretiminiz çok hızlı oluyor. Aşçılığın burada da bir avantajı oluyor. O da şu. Bir malzemeyi biriktirip bir yemeği üretmeye başladığınız zaman sürekli toplu ürettiği için hem tezgah sıkıntısı çekmiyorsunuz. Bakın şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir gidiyor dayanıklılığı. 40 tane yemek üretiyor, bir dayanıklılık gidiyor. Tezgah sıkıntısı çekmediğiniz için gidip sürekli olarak tezgah toplaması yapmak durumunda kalmıyorsunuz. Aynı zamanda kara ruh bossları var şurada. Biliyorsunuz 6 tane geçit bossu var. Bunlardan gelen kara ruh düşünceleri diye bir nesne var ya. Onu da tezgahta takaslayabiliyorsunuz. O da gelince tezgah sıkıntısı diye bir şey kalmıyor aşçılık için. Gayet güzel yapabiliyorsunuz. Toplu üretmesi size vakit kazandırıyor. Bir malzemeyi biriktirip aşçılığa oturduğunuz zaman çok hızlı yaptığı için şu an 3000 üretim yapıyorum. 3000 üretim kimyada net 1 saat eder. 1 saat boyunca yapması gerekir. Ama bu 10 dakikamı almayacak şu an. Yani miktar olarak da çok fazla hızlı üretim yaptığı için size şöyle bir avantaj katıyor. Size bir süre veriyor arkadaşlar. Bayağı bir süre veriyor. Aşçılığa gelip yapıyorsun. Bütün malzemelerini bitiriyorsun. Sonra gidip avcılık, işte denizcilik gibi birçok yaşam faaliyetini gösterebiliyorsun. O yüzden aşçılığı kimyaya göre biraz daha sevmeye başladım. Kimya nedir? Kimyada farkı şu olur. Kimyada yaparsın. Çok fazla vaktini alır. Toplu üretim yok. Şu an kesin bir saat durması gerekirdi burada şu an çarın. Bir saat net olduğu için de sen bir de başka life skill yapman olarak tanımıyor. Sürekli olarak kimya yapmak zorunda kalıyorsun iyi para kazanmak için. Bunun yanı sıra kimyada çok fazla toplama ürünü istiyor. Aşçılıkta toplamak diye bir şey yok neredeyse. Bir tek avcılık ve çiftçilik yapınca aşçılık kendi kendine döndürmeye başlıyor. İstediğiniz yemeği yapabilir hale geliyorsunuz. Çünkü bir yemeğin malzemesi ee, aşçılıktaki malzemelerin genelini zaten şu cadı lezzetiyle alıyorsunuz. Peynir istiyor, süt var burada. Peyniri yapıyorsun. Süt istiyor, süt var zaten. Bira istiyor, bira var zaten. Un istiyor, unu zaten işçiler topluyor, işliyorsun. Ne bileyim, yani istediği her şeyi kesinlikle balık istiyor, NPC topluyor. Ne bileyim şöyle açayım depoyu da göstereyim. Balık istiyor, NPC topluyor. Bir tek et. Yani şu etin dışındaki her şeyi çok rahat şekilde elde edebiliyorsun. Bakın meyve bile yabani çilek toplatıyorum. 1K'dır benim için. Üzerinde 1K yazıyor. Buna işçi mi bağladın diyen arkadaşlar var. Biliyorum. Onlara zaten şey yapmıyorum. E, Horlamıyorum. Yanlış anlamayın. 1K'dır benim için. Ha, ben cimri bir adamım. Bunu baştan söyleyeyim. 1K'dır. Bakın paprika, bal kapağı bunların hepsi lahana yerine geçiyor bu arada. Bir tarifte lahana görünce böyle şaşırmayın. Paprika kullanabilirsiniz. NPC satıyor zaten. Buna istinaden de aşçılık çok az toplama gerektirdiği için. Yani o da avcılık zaten. Avcılık yap yeter. Aşçılıkta başka bir işin yok.
Avcılık yap, et elde et. Her tarifteki eti istiyor zaten. Aslan eti istiyor. Aslan etini ister topla, ister avcılıkla elde et. Avcılıktan paranı kasarken aşçılığını yap. İşte kurt eti, domuz eti hepsi aynı tür zaten. Git avcılık yap. Oradan yine kazan. Çok çok basit bence aşçılık. Toplama istemiyor. Zaten benim aşçılığı seçme sebebim de bu. Oyuna yeni başlayan bir adamın enerjisi olmaz. Çok az olur. Benim enerjim de çok az. Enerji kasmaya üşeniyordum. Yani kimya yapmak istiyordum. Ya dedim aşçılıkla başlayayım. Katkı puanı da iyi kastırıyor. Katkı puanı kasarım dedim. Şu an beni çok sardı. Hem enerji ihtiyacı gerektirmediği için başka faaliyetlere zaman ayırabiliyorum. Enerjim de zamanla artıyor. İşte ne bileyim günlük görevleri yapıyorum. Günlükler var ya, macera günlükleri. Onu bunu yaparken 15 15 10 artıyor. Ona zaman ayırmama gerek kalmıyor. Üstüne life skill'leri de verimli bir şekilde yapabiliyorum. O yüzden ben bu işe yeni başlayanlar için kesinlikle tavsiye ederim. Hatta tavsiye edemeyeceğim. Eğer ben bu oyunu ya ben gerçekten ciddiyetle oynamak istiyorum, olabilecek en iyi çarı dizeceğim, mükemmel bir set olsun istiyorum diyorsanız aşçılık biraz kesin yapmanız gerekiyor. Çünkü katkı puanı oyundaki birçok alanda sizin işinize yarayacak. Ve aşçılık en iyi katkı puanını kasıyor şu an. Üzerindeki takas miktarına baktığınız zaman 10 adet cadı lezzetiyle 900 katkı puanı exp alıyorsunuz. Bu 10 adet cadı lezzetine bakın 70 tane kastı bile. Zaten cadı lezzetini de toplu veriyor arkadaşlar. Çünkü 1700 olduktan sonra bakın hep toplu. Cadı lezzetini de şimdi atarsa 10, 20, 30 veya 40 tane verecek bize. Buraya balya balya birikiyor mis gibi yani. Ürünleri de zaten cadı lezzetiyle elde ediyorsun. Bakın peynir var masrafsız. İşleme yapıyorsun. Sütü peynir oluyor. Yani kurutuyorsun. Bu bakımdan ben oyuna yeni başlayanlara bak 20 tane cadı lezzeti geldi bile. Müthiş. Cadı lezzetinin sütü çevirip pazara satmak bile para bu arada. Yani o kadar söyleyeyim. Şu aşçılığı yaparken şunu da bile yapabilirsin. Ya ben permane üreteceğim kırmızı sos. Kırmızı sosu üretmek çok basit bu arada. Et, süt, pardon. Et, tuz bir de yağ mı ne istiyor? Hepsinin ağırlığı çok düşük. Envantere bir yığıyorsun onları 20-30 bin tane. Tezgahın başına bir koyuyorsun. Bir saat kırmızı sos üretiyor. Dünya kadar cadı lezzeti kasıyorsun. Kırmızı sos balonos yemeğinin altı kullanıyorsun. Çok güzel. Birçok açıdan kesinlikle faydalı. Tabii ki her zaman olduğu gibi, her zaman söylediğimiz gibi aşçılık yapacağınız zaman işçi sisteminiz olacak. Katkı puanına aşçılık verdiği için işçi sistemi dilerken zorlanmazsınız. Benim kanalımda işçilere dair bir rehber var. Hiçbir şey bilmiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Orada hangi notları bağlayacağınızı da zaten size göstermiştim. Kartlara bırakırım şuraya. Buradan tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. İşçi sistemini de ben yavaş yavaş dolduruyorum işte. 152 işçimiz var. Daha da artacak tabii. Katkı puanımız artacak. Depolara konaklamayla almıştık. Onları inciyle satın alacağım. Pay to win diyeceğim. Bir de oyun bir açıklama yaptı. Yakın zamanda bazı notlardaki katkı puanını düşürecekmiş. Daha az katkıyla bağlanacağı için bana katkı iadesi de gelir. Buradan katkım iyice artar. 425'te kendim yapacağım zaten. Bayağı işime yarayacak. Onu söylemiş bulunalım. Şimdi mesele aslında anlattığımız gibi çok basit. Bu set bir yemek seç. Tezgahın başına geç. Katkı puanını kas. Toplama yapmana gerek yok. Avcılık yapman gerekli. Ve olmazsa olmazımız iki life skill ile bağlantılıdır aşçılık. Aslında toplamda 3 life skill ile bağlantılı. Birincisi işleme. Neden? Benim işleme kostümüm var arkadaşlar. Şöyle Penmanos işleme kostümü aldım. Bir de alet olarak da Penmanos işleme taşım var. Yani olabilecek zaten en iyi parçalar bunlar. İşlemede gümüş işlemeleri önermiyorum. Çünkü işlenmiş ürün miktarını zaten miktara göre X verdiği için usta taktığınız zaman da yüksek alıyorsunuz. Yani o bu konuya dahil değil. Onu işleme rehberinde anlatırım da. Yani bu set bunları da alırsınız zamanla. Peynirinizi kurutursunuz işte sütü kurutup peynir yapıyorsunuz. Unu hamur yapıyorsunuz falan falan. Çok basit şeyler. İşleme kesin lazım. Üstüne çiftçilik. Çitleriniz olacak. Ben bunları pay to winledim. Sağlam bereket çiti olanları ince dükkanından aldım. Clown'un eski ay çitlerini de arkadaşlar çiftçilik görev serisi var. Yapıyorsunuz. 2 tane size çit veriyor. Benim kanalımda bunun da videosu var. YouTube'a yazarsanız zaten belki çıkar bilmiyorum. Önerilenlerde çıkar mı? Başkası yapan var mı? Birinden izleyin işte. Bunu yapın. Çitlerinizi de dizin. Daha sonra yapacağınız iş boyuna avcılık yap. Eti kas. Çitlerden ürün topla. İşte acı biber, soğan, bu tip şeyler lazım oluyor size. Yapacağınız yemeğe göre tabii ki değişecek. Bu çiftçilikten elde ettiğiniz ürünleri aşçılığa dönüştüreceksiniz. Bunun yanı sıra elde etmek istediğiniz ürünü dikkatli bilin. Dikkatli bilin diye bir kelime yok da. Demek istediğim şu. Örnek veriyorum. Benim gibi peynir graten üretecek. Pardon. Şey üreteceksin. Banoffee yemeği üreteceksin. Banoffee yemeğinin altı Çin usulü sebze kızartması.
Bunun için bizden acı biber istiyor. Acı biber şöyle göstereyim. Bende saf acı biber var. Bunu illaki büyülü tohumlar üretmenize gerek yok. Gidip NPC'den acı biber tohumu satın alabiliyorsunuz. Bakın acı biber tohum satan NPC'ler var. Tohum tüccarı yazarsanız şu merceği çıkıyor. Tohum tüccarından acı biber paketini alıyorsun. Gelip buradan açıyorsun tohumu. Ucuz zaten. Acı biberi tarlaya ekiyorsun. F5'lemiyorsun. Sürekli ürün topluyorsun. Böyle olunca da F5'lemediğin için de ürünü çok hızlı farmlıyorsun. Acı biber elde edip Çin usulü sebze kızartmasını üretip balonos yemeğinin altını tamamlamış oluyorsun. Bu açıdan dediğim gibi ne üretmek istiyorsanız ona göre bir yol kat edin. Üreteceğiniz ürünün merkez pazardaki satış hacmine dikkatli bakın. Burası çok çok önemli. Şunu niye tutamadım ya? Neyse. Merkez pazardaki satışına dikkatlice bakın. Bu konuda da şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Merkez pazara girdiğiniz zaman örnek veriyorum balenos yemeği yazalım. Balenos. Bakın ben balenos yemeği üretiyorum. Sarı olanlardan deniz mahsulü kron yemeği üreteceğim. O yüzden sarı olanları satmaya çalışmıyorum. Çünkü biliyorum ki fiyatı 30k, 10.000 tanesi 300M yapacak. Burada KS'leşerek sabah akşam satmaya çalışacağım. Zor. Satmaktansa bunu kron yemeğine dönüştürürüm. Kron yemeği 500k fiyatı. 10.000 tanesi 5T ediyor. Güzel ama kırmızısını satarım. Kırmızısının satış hacmi çok yüksek. Fiyatı 100k düşecek belli ki. Ne atmışlar? 110 milyon tane satılmış bugüne kadar. Satılıyor yani. Ki sattım, elimde hiç kalmadı bu arada. 100k'ya geçtiği gibi satmaya başladım hemen. Bitirdim. Bunları satıyorum. Yeşilleri de işte kron yemeği üreteceğim. Kron yemeği 500k. 10.000 tanesi 5T ediyor. Güzel para. 10.000 tanesini üretmek, az önce 10.000 tane gratin ürettim. 10 dakikamı aldı. Hani bunu şu yüzden söylüyorum. Valonis yemeğini üretip kron yemeğini üretmek 10 dakikanı almayacak. Ama onun altında gördüğün yemekler var ya, seni korkutur baktığın zaman. Dersin ki ya bunu da istiyor, bunu da istiyor, bunu da istiyor. O istediği yemekleri üretmen 10 dakikanı alıyor kanka. Gerçekten 10 dakikanı alıyor. Oturup 300-500k 1 milyon tane yemeği 2-3 saatte üretebiliyorsun. Güzel bir set yaptığın zaman. Şu gösterdiğim sette üretebiliyorsun işte. O yüzden gözünüzü korkutmasın. Aslına bakarsanız kimyadan daha kolay. Kimyadaki süre, toplama ihtiyacı, pazardan iş satın alma durumu gibi durumlar sizi hem bir yatırım yapmaya zorluyor hem de sürekli vaktinizi alıyor. Gidiyorsun toplama yapıyorsun, kimya yapıyorsun. Toplama yapıyorsun, kimya yapıyorsun. Başka hiçbir skill'le zaman ayıramıyorsun. Tamam, iyi para kazanıyorsun. Bak bunu söyleyeyim, iyi para kazanırsın. Ahenk iksiri çok pahalı, cinnet çok pahalanmış. Cinnet pahalanınca canavar iksiri de çok pahalanmış. Ama bunları üretmenin hem bir maliyeti hem de bir zamanı var. Yani onu baştan söyleyeyim. Aşçılık yaparken birçok farklı life skill yapabilirsiniz. Bu açıdan faydalıdır diyorum size. Bunun dışında hangi yemekleri üretmeliyim? Arkadaşlar bunun için size şu yemeği üretin, bu yemeği üretin diyemeyeceğim. Bir iki tane tavsiye verebilirim ama arkada şöyle size güzel bir içeriğim var. Arkadaşlar BDO Lytics'i kullanacaksınız. Açacaksın BDO Lytics'i. Şuradan yaşama tıklıyorsun. Burada yemekler var. Kendine buradan bir yemek kestiriyorsun. Diyorsun ki test sandviç. Bunlar organik yem çok karlıymış. Bakıyorsun organik yeme gireyim. Bu ne istiyormuş? Kuzu eti. Ben avcılık yapıyorum zaten. Kuzu eti, domuz eti hepsi var bende diyorsun. Kapatıyorsun. Kurutulmuş balık, bataklık balığı diyor. Ya İlker bana gitti balık notları bağlatmıştı zaten ya. Enayiye bak, kendine rakip çıkardı diyorsun. Balıklar zaten bende var diyorsun. Tavuk etinin de nodunu bağlattı bana İlker. Allah Allah, bende tavuk eti de var diyorsun. Ya yulaf ezmesi istiyormuş, bir de şuna bakayım diyorsun. Sütü zaten aşçılık yaparak elde ediyorum. İlker bana işleme yap demişti. Un var. Onu da işleyerek elde ediyorum. İlker bana çiftçilik yap, soğan ek demişti. Soğanı da elde ediyorum. Pişirme balını zaten yine nottan topluyorum ki zaten fiyatı 2k. O da bir şey değil. Organik yem yapıyorsun. Organik yemin şöyle 10.000 tane organik yem yapıyorsun. 500'den para yapıyor. Bir saat yapsam 1,5 liraya para bırakacak. İnanılmaz karlı bu arada. Oyundaki en karlı ürünlerden biri şu an. Ben zaten söylüyorum yani, bunu birçok videomda söylemiştim. Organik yem, bir de organik yemi 1'e 4 vermiyor, 1'e 5 veriyor. Kafayı yersin. Diyorsun benim hedefim bu diyorsun. Malzemeler bunlar. Ne yapacağım? Çite soğan ekeceğim. Un işleyeceğim. Zaten ben bir yandan aşçılık yaparken bana süt verecek. Pişirme balığı için not bağladım. Tavuk etinin nodu bağlı. Bataklık balığının nodu bağlı. Kuzu eti avcılığımı yapar kasarım. Avcılıktan paramı kasarım. AFK kalacağım. Avcılığımı yaptım. Bir çay kahve doldurmaya geçtim. Tak karakter attım. Aşçılık çarına geçtim. Aşçılığa bıraktım. Gittim kahvemi içtim. Hem avcılıktan para kazandım hem aşçılıktan para kazandım. Yani olay bundan ibaret. Bak, kısa bir senaryo kurdum hemen sana. Bunun yanı sıra organik yem olmayabilir. Buradan birçok yemeği seçebilirsin. Bakın balonos yemeği üretebilirsin. Ben bunu böyle satacağım dersin.
İyi yem üretebilirsin. Organik üretmeyeceğim, ben iyi yem üreteyim. Yulaf ezmesiyle uğraşmak istemiyorum dersin. Et var, balık var, un var, maden suyu var. Tarife bak, çok basit. Bunu üreteyim, bunu satayım dersin. Yani Litix'i kullanacaksın. Ben sana şu yemeği üret, bu yemeği üret dersem bunu satmakta zorlanabilirsin. O da senin canını sıkabilir. İhtiyaca göre dersin ki bütün oyun balıkçılık yapıyor. Ben mesela öyle düşündüm. Bütün oyun balıkçılık yapıyor. Balaks öğle yemeğinin saatlik karı 600'em. Bakalım Balaks öğle yemeğine ne diyor? Şöyle kapatalım. Ağaç kavunu şekeri, ağaç kavunu pişirme balı, ham şeker. Pişirme balı var, ham şeker var. Ağaç kavunu tohumunu toplayıp tarlana ekebilirsin. Nodu da var. Nodu çok vermiyor ama ağaç kavunu suyu, yine ağaç kavunu şeker, maden suyu, pişirme balı. Buradaki tek sıkıntı ağaç kavunu. Yine burada Elton sandviçi için ağaç kavunu, yumurta, paprika. Yumurta da noddan toplanıyor. Ağaç kavunu zaten tarlaya ekiyorum. Paprikayı NPC satıyor. Mısır unu, yumurta, süt, hepsi kolay bakın. Kolay. Ya toplama yapmamıza gerek var mı? Şöyle açtığınız zaman bir bakın. Ağaç kavunu diyorsun. Toplama yapacak hiçbir şey yok. Yumuşak ekmek üreteceğim diyorsun. Toplayamazsın bunları. Yani toplama yapmaya gerek kalmıyor aşçılık yaparken. Bu da senin grind at, PvP yap, işte ne bileyim denizcilik yap. Sana olanak tanıyor. Aşçılık güzel bir life skill. Bunu baştan söyleyelim. Buradan ihtiyaca göre, oyunun güncellemesine göre bile takip edebilirsin. Dersin ki oyun diğer hafta balıkçılığı çok bufflamışlar. Zaten şu an çok bufflı da neyse. Balıkçılık bufflanıyor, bunu yemeğe satar. Hemen gir buradan, bunun yemeği tarifi vermiş, hemen üretmeye başlayayım. Pat dersin üretirsin. Ama ben oyuna ilk girdiğimde, aşçılık yapmaya başladığımda balak söyleyemeye direkt aklıma geldi. Herkes avcılık, balıkçılık yapıyor dedim. İlk girip baktığımda videolarımı hep izleyen adam varsa burada siparişte olduğunu hatırlar. O videoda söylemiştim ama ben balak söyleyen yemeği yapacağım demiştim. Zor satılıyor bu arada. Çok yapan var şu an. Bak baştan söyleyeyim. Bu videoyu görüp de hemen balak öğle yemeğine hiç çullanma. Çok yapan olmaya başladı. Bir ara Max'ta full siparişteydi. Yapıp satıyordum. Yapıp satıyordum. Parayı kıtlıyordum. Yap sat, parayı kıtla. Ben grind atan adam değilim. Bakın agres full duruyor bende. Benim burada falan eşya düşürme SC'leri öyle birikir durur yani. Ben grind atmıyorum. Bakın burada kaç tane olmuş. Life skill çarında 166 tane eşya düşürme parşömeni var. Ben grind atmıyorum. Ben burada kastığım parayı, bu aldığım takıları, bak burada pen manosum var. Bu pen, alet pen, avcılık çarıma geç. Avcılık çarında da dünyanın peni var bu arada. Pen kostüm, pen çanta. Yani demek istediğim nedir? Ben life skill ile para kasıyorum. Çok da karlıdır. Aşçılık da bunun için bana büyük bir artı katıyor. Burada işleyişi kendi kafanıza göre oluşturmanız gerek. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Yakında canlı yayınlara başlayacağım. Yakında demeyeyim. Muhtemelen bu ay sonunda başlama ihtimalim var. Şu an bu ay sonu aldığım maaşla beraber bilgisayar param çıkışıyor gibi. Bakacağız. Canlı yayın açmaya başlayacağım yakında. Canlı yayınlarda da size olabildiğince uygulamada gösterip anlatırım. Çok gevezelik etmeyelim. Bir arkadaş bir yorum atmıştı. Gördüm. Sen dedi çok konuşup az laf anlatıyorsun falan, öyle bir şey demişti. Olabilir. Benim mizacım, üslubum böyle. Hem muhabbet ediyorum. Olabildiğince samimi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Size kendi bildiklerimi. Ee, Bu kadar yani. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Tabii bu geri bildirimdir, geri bir dönüştür. Kendisine gönül koymadım, kızmadım. Bir de kanala üye olmuş. Yani katıl butonuyla üye olmuş. Herhalde benim bir tane video var, para kasma videosu. Onu izlemek için üye oldu. Daha sonra da bana kötü bir yorum yapmış. Sıkıntı yok. Yorum kötü görünür ama ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Beni eleştirmeniz de gerekli. Bu açıdan asla gönül koymuyorum. Bilmediğim şeyleri yazabilirsiniz. Ee, Videoda bilmediğim bir şey görmeyince yazmayacaksınız diye bir şey yok. Bir yorum atıp bana destek de olabilirsiniz diyelim. Kafama takıldı kuş. Şurada. Neyse tamam. Ee, Bu kadar arkadaşlar. Yapacağınız başka bir şey yok. Aşçılık basittir. Ne yemeği üreteceğini biliyorsan aşçılıkta para akar. Diğer bütün life skill'e vakit kalır. Benim aşçılığı yapma temel sebeplerinden birisi de katkı puanı lazım. Katkı puanıyla da şöyle Valencia'yı göstereyim. Yavaştan ticaret sistemi kurmaya başlıyorum çünkü. Ticaret rehberini baştan çekeceğim. Şu an sistemi kuruyorum ama kurduktan sonra her şeyi sıfırlayıp bütün evleri satıp matıp size sıfırdan yapılışını da göstereceğim. Çok karlıdır ticaret. Katkı puanı temelli çalıştığı için de, en iyi katkıya aşçılık verdiği için de aşçılık yapmak zaruri bir durum. Yani birçok faydası var aşçılığın diyelim. Ve videoyu burada sonlandıralım. Eğer videom hoşuna gittiyse bir beğeni atarsan beni çok mutlu edersin. Videolarımı sürekli denk geliyorsan abone olarak hem bana destek olursun hem de ben motive olmuş olurum diyelim. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler dilerim. Keyifli oyunlar. Hoşça kalın. Bay bay.